Merhaba sevgili Captiva Club severler, sevgili dostlar. Bugün yeni bir video ile tekrar aranızdayız. Sevgili dostlar, bugün Captiva C140 LTZ'lerin anahtarsız giriş çıkış olan modellerin anahtar kabını, case'ini göstereceğim sizlere. Pil değişimini göstereceğim. Bununla ilgili merak ettikleriniz vardı. Kaplardan bir tanesi AliExpress'ten aldığım yurt dışından gelen bir malzeme. Bunu çok fazla soruyorlar şu anda sayfamızda. Onunla ilgili hem pil değişimi hem de aralarındaki farkla ilgili yapılacak işlemlerle ilgili videomuza başlayalım hep birlikte. Evet sevgili dostlar. Şimdi anahtarlarımızı şöyle gösterelim ilk önce. Bunlar anahtarlarımızın içindeki boardlar. Ben sökmüştüm, tornavidayla yanlardan kastırarak sökebilirsiniz. Bu sol tarafta göstermiş olduğum arkadaşlar AliExpress'ten gelen malzeme. Bu anahtar çekilmemiş olarak geliyor. Siz bunu çektiriyorsunuz aracınıza göre. Gördüğünüz gibi plastiği bu şekilde arkadaşlar. İçinden çıkan pil yatağı vesaire. Şimdi de orijinali açıp göstereceğim sizlere. Bakın bu da orijinali fabrikasyon olan malzeme. Bakın onların içi daha farklı. Şöyle göstereyim. Bunda metal buton ayakları üzerinde. Diğerinde bakın böyle siyah şekilde. Ama o metal ayakları ben buraya bantla aynı hizalarından yapıştırdım, selobantla. Ancak bu şekilde çalışıyor düzgün bir şekilde. Şimdi bunları açtık. Logosunu merak edenler vardı. Bu normalde başka bir marka modelin arkasında logosu geliyor arkadaşlar. Ben diğer anahtarlığımdan sökmüştüm daha önce bunu. Bakın bu orijinal anahtarlığın arkasındaki logoyu söküp buna yapıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Direkt birebir oluyor. Şöyle karşılaştırma anlamında. Yani plastikleri biraz daha farklı tabii birbirinden. Ama sonuç olarak iş görüyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle yapalım. Bunu birleştirelim. Pilimizi bir ölçelim, pillerimizi. Şöyle. Şuradan da bayağı görelim kaç volt olduğunu. Şöyle bakalım. Evet, bu pilimiz dolu arkadaşlar. Evet, bu pil dolu olduğu için bunu kapatalım. Pil değişiminde arkadaşlar bakın yan taraftan şuradan bir tornavida yardımıyla şöyle sökebiliyorsunuz. İç tarafında zaten artı kısmı buraya gelecek diye gösteriyor. Pilin de artı kısmını alta gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Pil değişimlerinde mümkün olduğunca sevgili dostlar kaliteli malzeme seçin, kaliteli pil seçin. Öyle söyleyeyim. Ayrıca bunları söktüğünüz zaman, pil yuvalarını söktüğünüz zaman mutlaka alkolle, şöyle göstereyim. Alkolümüzden alalım biraz. Pil yuvasını, bakın pil yuvasını, şuraları mutlaka temizleyin fırça yardımıyla. Kumandanın iç bölümlerini. Buralar temiz olsun. Mümkün olduğunca. Çünkü ayaklar buraya basıyor. Çok bastırmadan, üzerindeki kaplamayı almadan böyle temizleyin. Özellikle ayakları şu şekilde temizleyelim. Evet. Aynı şekilde bu butonların olduğu bölümleri de temizleyebilirsiniz. Bunları temizledikten sonra şöyle toplamayı gösterelim. Bakın yuvaları zaten belli. Bir de şunu söyleyeyim size. Şöyle yapalım. Pil ayaklarını şöyle biraz kaldırın. Şu noktalardan. Yani pile tam dokunsun, temas etsin ki bir sıkıntı olmasın. Sonrasında anahtarımızı kapatalım, kumandamızı. Bakın şu şekilde. AliExpress'ten gelen de şurada buton üzerinde hazır geliyor. Şurada bir tane kilit çıkartma butonu var arkadaşlar. Şu içeriye takılıyor. Buna basarak bunu çıkartabiliyorsunuz. Bu üzerinde hazır var. Diğer orijinalinde şöyle ek parça olarak koyuyorsunuz yuvasına. Şimdi biz bunu kapatalım. Yerleştirelim şu şekilde. Tırnaklarını oturtun güzelce. Evet. Bakın bunda yuvası var. Klik sesini duydunuz. Bakın çıkmaz. Buna basıp çıkartabilirsiniz buradan. Dediğim gibi AliExpress'ten gelen buton bu şekilde.
Orijinaliyle birebir aynı. Yani kap olarak gayet güzel yapmışlar. Onu söyleyeyim. Yalnız gelirken şu anahtar bölümü çekilmemiş olarak geliyor. Bunu anahtarcıda kendi orijinal anahtarınıza göre çektireceksiniz arkadaşlar. Bu da niye? Komandanın pili bittiği zaman araca giriş yapamazsanız şöyle söyleyeyim. Araçta daha önceki videomda anlatmıştım. Araçta bir bölüm var kolçağın altında. Oraya ulaşabilmek için yani kapılar açılmaz pil bittiği zaman. O yüzden bunu buradan sökeceksiniz. Şoför kapısından normal kilit sistemiyle anahtarla açacaksınız. Araca gireceksiniz. Daha sonrasında bunun konsolun altında yuvası var. Oraya koyacaksınız. Kablosuz orada bir şarj bölümü var. Kendisi kablosuz şarjla kumandaya manyetik olarak elektrik verip immobilizer sistemini devreye sokuyor, çalıştırıyor aracı. Onun için önemli bu arkadaşlar. Şimdi yan sanayi diyebileceğimiz kabımızı toparladık. Ama şey güzel, hani buton basma noktaları falan güzel, bir sıkıntısı yok. Şimdi orijinali de aynı şekilde temizleyip toplayalım. Hazır açmışken mutlaka temizleyin. Yani bunu alkol, kolonya vesaire temizleyebilirsiniz. Herhangi bir iletkenlik yaratmayacak solüsyonla. Daha çok alkol bunda en iyisi. Arayağımızı reddedelim. Evet. Bahsettiğim arkadaşlar bakın. Malzeme, buton basma malzemesi. Onu da şöyle göstereyim tekrardan. Bakın şurada. Orijinallerde şu şekilde çatlıyor arkadaşlar bu butonlar, gördüğünüz gibi. O yüzden değiştiriyoruz zaten. Hepsinde aynı yerden gidiyor. Şuradan da pillerimizi bir kontrol edelim. Voltajına bakalım. İkisi de dolu bildiğim kadarıyla ama biz yine de kontrol edip böyle toparlayalım bunları. Evet, multimetremizi DC konuma getiriyoruz. Alt taraf artı, üst taraf eksi. 2.99 3.1 volt. Evet, bu pil birazcık daha dolu. Onun için 3.1 olanı. Dediğim gibi bakın. Artı bölümü burada. Pilimizin kodu da CR2032 arkadaşlar. Yani 2032 pil. Arkasında şu şekilde bakın 2032 yazar. 3 volt. CR2032. Bizim pil kodumuz bu. 2032. Artı artıya gelecek şekilde yuvasına oturtuyoruz yine aynı şekilde. Yine pil yuvalarını birazcık daha şöyle ayaklarını kaldırıyoruz. Düzgün bassın diye. Burada da aynı şekilde alkolle temizliğimizi yapıyoruz. Hem korozyon olmaz. Her pil değiştirdiğinizde bu işlemi yaparsanız korozyon olmaz, nemlenme olmaz. Yani daha uzun ömürlü bir kumanda kullanmış olursunuz. Temizliği önemli. Bunda da dediğim gibi şuradaki kaplamaya dikkat ederek üzerinden hafifçe şöyle tornavidanın üzeriyle alabilirsiniz. Yine burada da pil ayaklarını biraz kaldıralım. Temassızlık yapmasın, tam bassın diye. Evet. Bu da tamam. Bunu da şimdi yerleştirelim güzelce. Yerleri zaten belli arkadaşlar. Yuvamıza şu anda pilimizi de oturtalım. Pilimizin de şu yüzeyini silelim. Sıfır pil de olsa arkadaşlar temizleyin. Çünkü bazen yağlanma vesaire rafta beklerken nemlenme olabiliyor. Evet, bunu da şimdi toplayalım. Takalım yuvasına. Oturtalım. Evet, güzelce. Bunu da oturttuk. Evet, bu da diğer anahtarımız. Bakın bu orijinali. Diğerini buna bakarak kopyalattırdık. Orijinalini de yerine takalım. Evet. Şu anda yedek anahtarımız ve sürekli kullandığımız anahtarlarımızın pil değişimini yaptık. Sevgili dostlar. Şu orijinal anahtar case'imiz, kabımız, şu AliExpress'ten gelen fazlasıyla işimizi görüyor. Onu söyleyeyim size. Yani kırık çatlak anahtardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu videomuzda bu kadar. Bizi sevgili dostlar takip etmeye devam edin. Captiva Club'da kalmaya devam edin. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.
Bir sonraki videoda buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Kazasız sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.